Web sitesi yapmak istiyorum ama hiçbir fikrim yok mu diyorsun? O zaman bu videoda bu fikre sahip oluyoruz. Bugün WordPress'te profesyonel bir web sitesi nasıl yapılır, nasıl düzenlenebilir, kendimize göre nasıl şekillendirebiliriz? Hızlı bir şekilde yarım saat, bir saat bilemedim bir saat içinde anlatacağım. Ben bunu anlatmaya başlamadan önce sen bu videoya gidiyorsun, like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve yorumunu yapıyorsun. Ben de bu sırada videoya başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle hosting'in ve domainine sahip olduğunu varsayıyorum. Eğer bunlara sahip değilsen, bunlara bir ücret de ödemek istemiyorsan henüz yeni başlangıçlarda gidip lokalde bir WordPress oluşturabilirsin. Lokalde WordPress nasıl kurulur? Onun videosunu çekmedim. Başkaları çekti. Onların videosunu izleyip kurabiliriz. Sonrasında WordPress'i kurduk. Geldik. Burası bizim açılış ekranımız. Ben şu an Hostinger'de kurduğum için böyle bir açılış ekranı var. Burayı hemen geçip eklentiler bölümüne gelip bana direkt yüklü olan 4 eklentiyi önce etkisizleştirip sonrasında da tamamını siliyorum. Çünkü şu an için hiçbirine ihtiyacım yok. Zaten üçü de Hostinger'in eklentisiymiş. Sonrasında hiçbir şey değiştirmeme de yine gerek yok. Gelip görünümden bir adet tema seçmem gerekiyor. Bugün burada kullanacağımız tema ekledikten sonra Astra teması olacak. Astra teması direkt zaten karşımıza çıkıyor. Bunu direkt ben kuruyorum. Kurduktan sonra yapmam gereken bir ufak temizlik daha var. Etkinleştirmeden önce tekrar görünümden temalara gelip önce etkinleştirelim. Tamam, Astra etkinleşsin. Okey, etkinleşti. Etkin olmayan diğer temalarımı siliyorum. Çünkü benim umurumda değiller. Varsam varım, yoksan yokum tarzında. Sadece Astra temamız kaldı. Peki sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Astra'nın simgesi buraya geldi. Astra'ya tıklayalım. Kontrol paneline bir gidelim. Burada bizim için düzenleyebileceğimiz birçok alan var. Birçoğu da burada da prolar var. Bunlar kapalı tabii ki. Biz proya ihtiyacımız olmadan bakın bu üst tarafta başlangıç şablonları var. Bu şablonlara gidelim ve Start Building Now diyelim. Çünkü burada Starter Template eklentisini ekleyecek ve etkinleştirecek. Kendisi tıkladığımızda otomatik olarak bu işlemleri yapacak. Yaptı ve bizi direkt panele attı. Starter Template'in. Hazır bir şablonlardan bunları yapacağız. Bana diyor ki AI ile web sitesi yapmak mı istersin? Burada AI için ZipWP'yi kullanacakmış. 10 kat daha hızlı diyor ancak ZipWP'yi biz daha önceki videolarımızda incelemiştik. İzledin mi? İzlemediysen gidip izliyorsun. Güzel, ZipWP de okeydir ama bugün burada klasik starter template'leri yani seçelim. Elementor veya blok editörü kullanacağız. Biz genelde bu kanalda daha önce yine dediğim gibi diğer videoları izledin mi? İzlemediysen bilmiyorsun. Biz Elementor kullanıyoruz. O yüzden sitemizi Elementor'le düzenleyici şablonumuz Elementor olacak. Onu seçiyoruz ve bana direkt burada milyonlarca bir şablonlar karşıma çıkıyor. Burada istediğimiz, tabi bazıları premium. Burada sağ üstte görüyoruz premium bazıları. Premium olmayan bazı şablonları seçebiliriz. Şöyle aşağı doğru kaydıralım ki ne kadar bolluk bereket içinde olduğunu görelim. Yine ücretsiz olanlarda yani az da değil, ücretsiz seçeneklerde az da değil. Şöyle bir göz gezdirelim. Yukarıda gözüme bir tanesi çarpmıştı şurada. Şurada bir dijital ajans var. Bunu bir dijital ajans olarak yapalım. Bu starter bu temayı seçmek istiyorum ve sitemizde bunu kullanmak istiyoruz. Bunu seçelim ve sonraki adıma geçelim. Temamız bu. Burada da görüntüleyebiliyoruz. Neler varmış içerisinde falan filan bakabiliyoruz. Bunu kurmadan önce bana fontumu seçtirebiliyor. Fontu düzenleyebiliyoruz. Şu an için bu. Şöyle teker teker bakalım. Plus Jakarta iyiymiş. Burada istediğimiz Manrope Inter ikili combo. Bu güzel. Buradaki fontu seçmek istiyorum. Rengimizi de değiştirebiliyormuşuz. Burada daha koyu mavi, yeşil. Harika bir yeşil mi? Değil. Burada bir mor gördüm. Mor görürsem ben ne yaparım? Seçerim. Mor varsa ben de varımdır. Moru gördüğümde rengimi mor olarak seçtim. Buradan tasarımı bu şekilde olsun. Bu arada site logoyu da buradan yükleyebiliyormuşuz. Şu an için ben bir site logosu hazırlamadım. O yüzden site logomuz olmayacak. Ben rengi ve yazı tipini seçtikten sonra devam deyip sonraki adıma geçelim. Şimdi bu sitede hangi özellikleri olsun diyor. Zaten form ve sayfa yapıcıyı otomatik zorunlu olarak seçiyor. Burada da hangi eklentileri yükleyeceğinden bahsediyor. Elementörü, WP Forms'u.
Ultimate Add-ons for Elementor Kit'i de Lite'ı da yükleyecekmiş zorunlu olarak. Burada bir SEO eklentisi var. Bunu şu rank diyor. Hiçbir fikrim yok. Bunu kapattım. Bunlar yüklenmesin. Bunlar yeterli aslında. Bunları kapattıktan sonra yeterli. Bunları da yükleyip siteyi kurmaya başlasın. Benden bir ufak bilgi istiyor. Ne diyor? Adımızı yazalım. Bize yardım et falan filan diyor. Yardımcı olmayacağız. O yüzden kapattım. Mailimi tabii ki dümenden bir mail bu. Adımı yazdım. Okey dedim. Siteyi kur dedim. Şimdi site kuruluyor. Az önce seçtiğimiz ücretsiz template tema bizim sitemize kurulacak ve direkt düzenlemeye ve kullanmaya başlayabileceğiz. O yüzden bir ufak bekleyelim. Harbiden de bir ufaktan bekledik. 1-2 dakika, 2 dakika bile değil. 1 dakika bekledik ve 20, burada yazıyor mu zaten? 21 saniyede siteyi kurdu. Okey, şimdi gidelim site nasılmış bir bakalım. Müthiş. Müthiş bir site. Bizim hazır template'imiz yayına geldi. Bu arada tek sayfa da değil yani. Bu daha çok sayfalı bir site. Şöyle footer'ımıza da bakalım. Header da güzel. Bak ebatımız da var. Hakkımızda da var. Hizmetlere bakalım. Hizmetlerim de var yani. Hani böyle boş da değil. Kullanırsın bunu. Aldın, kurdun, düzenledin, kullanırsın. Tamam. Site güzel. Kurduk. Hızlı bir şekilde her şeyi tamamladı. Ama diyoruz ki benim az önce bahsettiğim logom böyle olmayacak ve bu site İngilizce olmayacak. Ben Türk'üm kardeşim. Türkçe bir site yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Nasıl yapacağız peki? Önce bu header'ı ve en alttaki footer'ı nasıl düzeltebileceğimizi anlatalım. Hatta ondan önce değil, direkt aynen onları anlatalım. Header ve footer'ı düzenlemek için burada özelleştir var. Buraya tıklıyorum ve özelleştirme alanına gidiyoruz. Burada direkt senin diğer alanlarını da özelleştirebiliriz. Tabii detaylarını özelleştirebiliriz. Ama ne dedik? Logoyu değiştirmek istiyoruz. Burada bakın bunlar tıklanabilir olarak geldiler bizim karşımıza. Bu butona gelelim mesela. Tıkladım. Butonun ayarlarına gitti. Burada bak sol tarafta metin diyor. Böyle İngilizce yazmasın. Hemen araya yazsın. Bir de ünlem koyalım buraya. Sonrasında bağlantıda da tel 2 nokta işte benim telefon numaramı buraya yazıp bu butonu değiştirebiliyorum. Peki rengini de değiştirmek istiyorsam yine bu tarafta olan design sekmesine gelip rengini ve yazı tiplerini falan da her şeyi buradan değiştirebiliyorum. Sonrasında tamam ne demiştik? Logo demiştik. Logoya da yine aynı şekilde geldim, tıkladım. Bak burada seçili olan logo burada gözüküyor. Buraya tıklayıp yeni bir dosya seç deyip yeni kendi logonu buraya ekleyebilirsin. Ama ben şu an bir logo yapmadım yani. Her video içinde logo yapmak istemiyorum. O yüzden zaten logocu da değiliz yani. Yani logocu garip bir kavram. Yapmadık. Logoyu buradan değiştirebiliyoruz. Okey. Buradaki menüyü nasıl değiştireceğiz? Home, About, Services. Bunları nasıl değiştirebileceğiz? Burada zaten bu arada alt tarafta da bakın site title ve logo, menü ve buton olarak yapıda burada gözüküyor. Bu menüyü nasıl değiştirebileceğiz? Burada bizim seçili nerede? Heh. Bizim seçili olan menülerimiz buradaymış. Yeni bir menü oluştur deyip de burada yeni menü yapalım. Peki buradan sonraki diyeyim. Ama öğe eklememiz gerekiyor tabii ki. Buradan diğer sayfaları seçebiliriz ama zaten buradaki sayfalar da İngilizce olduğu için bunları Türkçe'ye çevirmediğimiz için mantıklı olmayacak. Tabii öncesinde WordPress'in paneline gidip şuradan sayfalara geldik. Bizim sayfalarımızın hepsi burada. Bunları hızlı düzenli deyip about değil de burası hakkımızda olarak düzeltebiliriz. Tabii ki kısa adı da buradan silmeyi unutmayın. Silip direkt güncelle dediğimde zaten kısa adımda burada yazdığım başlıkla doğru orantılı olarak düzelecektir. Bu şekilde bırakabiliriz. Kontaktı da hepsini yapalım. İletişim yapalım. Yine burayı sildik. Kısaltmasını sildik. Güncelledik. Ve bak yine bakalım iletişim olarak başlıkta doğru orantılı olarak değişiyorlar zaten. Customer kabineti boş ver. Ana sayfa şurası. Şunu ana sayfa yapalım. Burayı sildik. Hepsi için teker teker yapalım ki bunu Türkçe'ye çevirelim. Bu da hizmetlerimiz. Değil mi? Tamam. Zaten bunları düzelttikten sonra bakıyorum burası da düzenlenmiş olacak. Menünün isimleri de düzenlenmiş olacak. Hakkımıza gittiğimde de zaten bu sayfa içinde şimdi birazdan göstereceğim. Öncelikle header ve footer'ı düzeltmeye devam edelim. Tamam bu menü olayını anladık. Yani o isimlerini değiştirince bunlar da Türkçeleştiler. Tabii ki yeni bir menü eklemek istiyorsak, farklı bir yapı olmasını istiyorsak bu görünüme gelip menüler kısmına gidiyoruz ve
Yeni bir menü oluştur deyip buraya istediğimiz sayfaları ekleyebiliriz. Sonrasında header okey'dir. Header'ı nasıl değiştirebileceğimizi anlattık. Bir noktaya daha değinelim header için. Burada bir alan daha var. Bakın üçlü bir, iki üçlü bir yapı var. Bizimki ortadaymış. Bu logom, menüm ve butonlarım ortadaymış. Bunun üzerine bir adet daha bir alan ekleyebiliyorum. Buraya tabii diğerleri ücretliymiş, yani kapalıymış. Pro özelliği istiyor. Ücretsiz olan bir hesap ikonu var. Sosyal widget arama ikonları var. Buraya bir sosyal attığım zaman ne olacak? Bakın menünün üzerine bir adet de top bar geldi. Bir üst bar geldi. Buraya da ikonları atabildim. Tabii yine ikonların da böyle siyah olmasını istemiyorum veya farklı ikonlar istiyorum dediğimizde buradan farklı sosyal ikonlara ekleyebiliyorum. Design'da yine aynı şekilde sol tarafa gelip mesela ikonun rengini beyaz, bu şekilde düzenleme yapabiliyoruz. Bu da bir ek bilgi olsun. Yine de bunu kaldıralım. Ben istemiyorum. Sonra footer. Footer'da da yapı tamamen aynı. Mantık tamamen aynı. Burada company yazıyor. Bu tabii ki company olmayacak. Şuraya tıklıyorum. Nerede? Benim menüye attı. Geri geldim. Şurada company var. Bu company değil de linkler yazsın istiyorum. Tamam mı? Yayınla diyelim. Niye değişmedi? Menü adıymış bu. Pardon. Company niye değişmiyor? Nerede yazıyor bu tam olarak? Business için de aynı mı? Yo, o zaman demek ki eee, buna da hızlı linkler diyelim. Belki değişir. Yok, olmadı. Buradaki business yazısını nereden değiştiriyoruz? Bakalım bir. Ha, bu widget. Bunlar widget. Pardon. Anladım. Bunlar widget değil mi? Bunlar widget olmalı. O yüzden widgetler için yine görünüme geldim. Bileşenlere gittik. Burada bizim bileşenlerimiz var değil mi? Burada olacaklar herhalde. Ha, footer builder widget 1. Bu 1 değil, bizimki 2. Company burada. Bakın, company adını buradan değiştireceğim. Başlık company değil. Ne demiştik? Hakkım linkler olsun. Oradaki başlığı buradan değiştiriyorum. Şunu güncelledim. Siteye gittim. İndim. Hop, burası linkler olarak güncellendi. Bu widget 3. 1, 2, 3, tamam mı? Buraya geldim. Footer, Builder, Widget 3 burası yani. Bu business olmayacak. Da hızlı linkler olacak. Tamam mı? Bunu da bu şekilde güncelledim. Bak, burası business yazan kısım şimdi hızlı linkler olacak. Aynı mantık Widget 4'te de şurası için de geçerli olacak. O da şu. Hepsini yapmamıza gerek yok. Tamam. Buranın mantığı da o. Peki bunun linkleri, yine linkleri de burada altlarında bulunan menülerde seçilmiş. Bu business menüsü. Bu linklerde de bizim Top Now menüsü. Ne demiştik? Menüleri de gördüğümden menülere gelip buradan seçebiliyoruz ve oluşturabiliyoruz. Bizimki buymuş. Seç dedim. Bak, bizim ana menümüz bu. Yeni bir menüyü de oluşturalım. Hadi onu da oluşturalım. Yeni bir menü dedim. Adını yeni bir menü. Adını da yeni bir menü yapalım. Daha iyi kavrayın. Yeni adını verdim. Yeni oluştur dedim. Sonrasında içerisine ne yapacağım? Link ekleyeceğim. Sayfa ekleyeceğim. Burada sadece ana sayfayla iletişim olsun diyelim. Tamam mı? Bu menünün içerisinde ana sayfayla iletişim var sadece. Menüyü kaydettim. Sonrasında bu menüyü nereye koyalım? Ne demiştik? Şu hızlı linklere koyalım. Şurada olsun. Tamam mı, burası da? Bu hızlı linkler hangisiydi? 1, 2, 3. Üçüncü widget'ımdı bu. Menülere geldim. Görünümden bileşenlere geldik. Footer Builder Widget 3. 3'e geldik. Buradaki menüyü seç dediğimde, bak az önce ekledim. Yeni bir menü buraya geldi. Yeni bir menüyü seçtim. Güncelledim. Geldim buraya, F5'i attım. Hop, ana sayfa ve iletişim oldu. Düzenlemenin olayı tam olarak bu. Footer'ı da bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Şurada da bir metin varmış. Bunu da yine buradan üzerine tıklayıp şuradan düzenleme yapabiliriz. Şurayı kapatayım. Bu şekilde düzenleme yapabiliriz. Yıldız T adı powered by, tüm hakları işte klasik tüm hakları saklıdır falan. Burayı da buradan düzenleme yapıp tabii ki sol üst taraftan yayınlama, sesim gitti. Yayınlamayı unutmayalım. Bunları da yayınladık. Tekrar bir F5'imizi atalım ve buradaki güncellemeyi görelim. Peki, okey, tamam. İyisin, hoşsun ama bu sayfayı nasıl düzenleyeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Dediniz mi? Demediyseniz ben duydum. Diğerlerini de kapattım. Bu sayfaları da burada mesela tamamen Türkçeleştirmek istiyoruz ya. Ne demiştik? Elementor'la oluşturduk.
İstediğimiz sayfaya buradan da gelip Elementor'la düzenle dedikten sonra o sayfanın tüm her yerini düzenleme ekranı karşımıza çıkacak. Bunu atla dedikten, bunu da anladım dedikten sonra. Şurayı kapatalım. Ne demiştik? Burası Great Amazing Business Website değil kardeşim. Benimki Türkçe yazacak diyorsan yeni buraya istediğini seçip anlatmayı unuttum ya. Buraya tıkladım. Sol tarafta başlık. Burada metin alanı geliyor zaten. İstediğim gibi düzenleyebilirim. Ne diyebilirim? Yeni nesil ajans, sanki bir ajan gibi iğrenç bir başlık buraya yazabilirim. İstediğim tarzda şeyler yazabilirim. Ne yapıyorum? Tıkladım. Sol tarafta düzenleme alanım, metin alanım geldi ve ben bunu değiştirdim. Değiştirmek istiyorum dedim. Değiştirmek istedim. Buraya da istediğimi yazarım. Komutar Bey buraya yarım. Ama bütün metin alanlarını bu şekilde değiştirebilirim. Bunu butonlarda da yapabilirim. Butona tıkladım. Sol tarafta düzenleme ekranım geldi. Bu yukarı ne diyor? Meeting değil de selam ya da mantık, tamam yeter, şakayı bırak. Ekstraya girmeyelim. İşte ne iletişim falan. Anladık mı? Burada sol tarafta metinden düzenleyebilirim. Burası ana sayfa için, bunları hepsini tek tek tıkladım soldan değiştirdim. Tıkladım soldan değiştirdim mantığıyla yapabiliriz. Bu alana bir de az önce şuradan gelmiştik. Az önce ya buradan Elementor'a düzenleyin de gelmiştik. Biz bu alanı yine buradan soldan sayfalara gelip istediğimiz sayfayı seçip burada Elementor'la düzenle deyip yine aynı alana gelebiliriz. Buradaki mantık budur. Az önce ana sayfayı yaptık. Ana sayfayı boş verelim. Şimdi bir de hakkımızaya bakalım. Yine hakkımızaya geldik. Elementor'la düzenle dedim. Ve hakkımızda sayfasının düzenleme ekranına gittim. Neyi? Burası About Us değil. Hakkımızda olacak tabii ki. Bu şekilde tüm alanlarımı düzenleyebilirim. Tabii ki şurada başka bir örnek olarak şurada bir mesela görsel var. Bu görseli nereye koymuş? Buradaki container'ın arka planına koymuş. Biçimin arka planda. Buradan gelip görseli seçtiğimde de dosya seçip yeni bir görselde ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Ancak şimdi ihtiyacım var mı? Yok. Buradaki mantıklar da aynı. 150 demiş. 150 değil kardeşim. Benimki 2590 falan. Böyle garip rakamları da burada istediğimiz şekilde yazabiliriz. Düzenlemenin mantığı da tamamen bu. Sonrasında gelip tekrar bir siteye bakalım. Ne yaptık? Temayı kurduk. Menüleri değiştirdik. Header'ı değiştirdik. Logoyu istediğin logoyu ekleyebiliyorsun. Footer'ın yapısını değiştirdik. Nasıl değiştirileceğini anlatıldı. Menülerin nasıl eklenebileceğini, çıkarılabileceği anlatıldı. Sonrasında da header'la footer aynı yerden yapılıyordu. Widget'ları anlattık. Bileşenleri anlattık ve ana sayfa ve diğer sayfaların tüm içeriklerini nereden değiştirebileceğimizi anlattık. Ne oldu? WordPress'e yeni başladın. 5 dakikada değil, yarım saat içerisinde web siteni kurdun, Türkçeleştirdin, bütün ayarlarını değiştirdin ve profesyonel gözüken bir siteyi kurmayı başardın. Bunu ne yapabilirdin? Farklı template'ler, farklı temalar seçebilirdin. Onları da aynı mantıkla kurabilirdin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı, onu yapmayı, bunu yapmayı, abone olmayı unutmuyorsun. Sonraki videoda görüşüyoruz.